Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz var. Özkan Erden, hoş geldiniz. Ne zamandır gözükmüyordun. Evet. Evet, insanlar merak ediyordu. Şimdi Buralardayız. evet, buralardasın, uğraşıyorsun aslında ama birkaç işle birden uğraştığın için şimdi tam senin alanınla ilgili konuşacağız. Konumuz 4K ama 4K'nın tabii biz televizyonlarını gittik gördük, lansmanda inceledik daha 2 hafta önce. Ama 4K'nın hep ne dedik? İçerik yok dedik, değil mi? İşte sen içerik üreten taraftasın aslında. Biz onu da konuşabiliyoruz o yüzden. Evet. Valla incelemelerde hep söylüyoruz Murat, söylüyorsunuz. Evet. Televizyon vardı, içerik nerede Evet. diye. Ya 4K çeken tüketici nezdindeki kameraları biz 2014 içerisinde, bak yarıladık artık 2014'ü, daha yeni görüyoruz. GH4 senin elinde. Şu an Türkiye'de muhtemelen bir tek bize vardır. Doğru. Diye tahmin ediyorum. Panasonic ten görüyoruz Değil mi? ilk ürünü. Öncülük Ve etti. 2014'ü bitirdik. 2013'te biz 4K televizyonları görüyorduk. Öyle düşün. Sony bir de şeyi değiştirdi mesela. Geçen işte adam bütün seriyi değiştiriver. Dur daha yeni geldiniz. Yok. Evet. Orası Tabii çok tabii. hızlı İkinci gelişiyor. nesil 4K'lara geçtik neredeyse. Evet ve televizyon olarak. fiyatlar 6.000 liralara falan inmiş. LG'de, MLG'de, Sony'de de öyle olacak. Evet. Oralar ucuzluyor ama hala içerik yok. Kamera yok. Şimdi bakalım neler var kamera olarak. İlk başta ondan bahsedelim. Şimdi GH4 geldi. Haziran ayında Sony A7S ve A200 ile geliyor olacak. Sony'nin tabi orada yine değineceğiz. A7S kendi içine 4K kaydetmiyor. Harici bir kaydedici cihaz alman gerekiyor. Atomos gibi markaların ya da Sony'nin kendi cihazlarının. A200 geliyor, Handycam gibi 4K kaydeden. İşte GH4 geliyor. Diğer üreticilere bakıyorsun. Tabii. Samsung'dan bir şey yok ama cep telefonu Ha, burada 4K işte. video kaydediyor. Evet, 4K. Evet. Şimdi hani ondan aldığını burada oynatırsın ama şimdi biraz da bunu konuşacağız birazdan. Ya 4K nedir? Önce onu söyleyelim. Ne ifade Yüksek ediyor? çözünürlük yani 3840 2160 ya da 4096 2160 yüksek çözünürlük yüksek anlamına çözünürlük. geliyor. Şimdi 4K televizyonda da iyi görüntü oynatmak istiyorsan hakikaten 4K ile çekilmiş ama iyi görüntü sana lazım. Ya ben çözünürlüğümü oraya çıkardığım zaman işim bitiyor mu benim? Ya şimdi şöyle, tabii ki Full HD çeken bir videoyu alıp genişletip ucundan 4K yaparsan tabii ki çamur gibi görüntü elde ediyorsun. Ne lazım? Şimdi 4K kaydeden kameralarla bizim oynatmamız gerekiyor. Şimdi ama 4K kaydeden tüketici nezdinde kamera yok. Bak profesyonel tarafta uzun zamandan beri var. Red markası yıllardan beri 4K, 5K hatta 6K şu anda video çekebiliyorsun. Ama bu tabii ki profesyonel sektörde. Doğru. Bu çekilen videolar bizim yayınlarımız zaten Full HD olduğu için ki hatta Full HD değil daha yeni genel yayınlarda görüyoruz HD yayınlara. 4K'lık görüntüyü 5K'lık görüntüyü ne yapıyorlar? Full HD'ye indirip Çeviriyor. o şekilde yayınlıyorlardı. Ya işin sırrı bitrate. Biz hep söylüyoruz. Bizden de hep diyorlar ya siz de 1080p yapın. Hemen yaparız. Hiç sorun değil. Ama aynı bitrate'de yaparsan yine kötü gözüküyor. Yani 4K'yı sen kocaman yaptın. Güzel çözünürlüğü yaptın da bitrate'ini vermedin. HD seviyesinde tuttun. Olmayacak da. Hatta bitrate'leri bunların o kadar uçmuş durumda ki Blu-ray ile veremiyor adam sana 4K içeriği neredeyse. İyice ne kesiyor. Hatırlar yani burada biz onu göstermiştik hatırlamıyorum. Buraya Sony'nin 4K televizyonunu incelerken bize buraya makine getirdiler. Evet. 4K Tabii. cihaz yok, ne oynatacak? Çok ciddi bir işlemci gücü Evet. gerekiyor. Bak şimdi şu Mark 3'te Murat bunu hackleyebiliyorsun. Evet. İçine girip RAW yani ham görüntü çekebiliyorsun. Ham görüntü çektiğinde yine 4K falan çekemiyorsun. Doğru. 1080p yani 1080. Orada bile makine ısınıyor. Bizim 4K dediğimiz şey Full HD'nin tam 4 katı. Evet. Bu ne demek? Aslında bir 4 katı daha fazla bir işlemci gücü gerekli. Artık bu işlemci gücüne sahip miyiz? Evet. Firmaların tamam kendi mesela Canon tüketici nezdindeki kameralarına 4K şu anda koymuyor. Çünkü üst seviyedeki profesyonel seviyeyi öldürmek Kendi istemiyor. tercihi. Evet. Ama aynı zamanda tüketiciye televizyon sunan firmalar da sunmak zorunda. Tüketici ya ben sana televizyon satıyorum bir taraftan da git 4K içerik çek oynat gibi. Şimdi 4K içeriye baktığımız zaman şimdi 4K son kullanıcıya aslında bir avantaj getirmiyor şu anda. Şimdi 4K televizyon satışlarına da baktığın zaman, incelediğin zaman genel satışların aslında anlamsız bir seviyesini oluşturuyor. Yine anlamlı olan seviyeyi oluşturan şey Full HD. 4K avantaj sağlıyor olacak mı? Evet ama son kullanıcı için değil. Şimdi 4K'nın şöyle bir avantajı var. Özellikle içerik üreten insanlar için 4K biraz esneklik sunuyor. Sen 4K çektiğin görüntüyü 4K yayınlayabilirsin. Eyvallah onda hiçbir sıkıntımız yok. Ama yine de Full HD yayın yapıyorsan 4K'nın sana sunduğu bazı avantajlar var. Nedir?
sahneden belli bir kısmı çekip büyütüp 1080p olarak koyabilirsin. Hiçbir şekilde görüntü bozulma olmadan. Daha esnek ayarlar yapabilirsin. Stabilizasyon gibi işler yapabilirsin. Titreşimli görüntü çekiyorsundur. Yazılımla onu kırparsın. Titreşimsiz hale getirirsin. Bu tür esneklikler sunuyor. Bu tabii ki içerik üreten insanlar için. Tabii. Temeldeki avantajları bu. Şimdi 4K içerik çektik diyelim. Şimdi mesela GH4'ün 4K'da çektiği içerik 100 megabit. Heh. Şimdi 100 megabit 4K'da. 1080p'de 200 megabit. Dahasında daha şey çekiyor. Şöyle düşünelim. Ne demiştik? 4K Full HD'nin 4 katı ya. Evet. Aslında 4K'da çekilen 100 megabit 1080p'nin 400 megabiti gibi fazla içerik var içerisinde. Detay var. Şimdi biz bu çektiğimiz görüntüleri televizyonda oynatacağız ama ne tür bir oynatıcı üzerinden ya da nasıl bir bilgisayar üzerinden oynatacağız? Şimdi GH4 üzerinden gidiyorum. Ne dedik? 100 megabit. Şimdi Blackmagic denen bir marka çıktı. İşte 4K Bilenler bilir, kamera geliyor. Profesyonel yine kullanım için. Ona da bakacağız önümüzdeki haftalarda. 880 megabit bitrate'i. Şimdi sen bu videoyu oynatabilmen için hakikaten çok hızlı bir bilgisayar ihtiyacın var. Yani sadece işlemcisi ve belleği SSD değil, rate'ler. SSD'siyle evet, SSD'yi de RAID yapman gerekebilir hatta. Yani o seviyede şey gerekiyor. Yani çektiğimiz 4K içeriği oynatabilmemiz için bizim var olan bilgisayar altyapılarında da bir değişiklik yapmamız gerekecek. Şimdi sen müşteriye kamerayı sattın. Bilgisayarına taktı. Kardeşim bu oynamıyor diye gidip Oynamıyor. kamerayı iade eder. Der ki benim 1080p kameram daha iyi çekiyordu. Bir de şey düşünelim, bu GH4 fotoğraf makinesi sonuçta. 4K makinesi değil ki. Bunun senin dediğin gibi normal bir adam alacak bunu ve daha 4K çekiyormuş. Çekecek. Hiçbir şey oynatamayacak. Evet, aynen öyle. Şimdi mesela şunu koyduk da bu aslında video oynatalım diyorduk. Bilgisayar oynatamayınca dedik ekran kalsın, gösterelim. Şimdi bu bir 7 saniyelik görüntü. 7 saniyelik görüntü yaklaşık 800 MB. Gördüğünüz üzere oynatamıyoruz. Evet. Kare kare diyeceğiz diyemiyoruz yani. Evet, hiç yani nefesi yetmiyor bilgisayarın ki. Core i7 işlemci var onda. Ama mekanik disk işte. Evet. Hani o yüzden 4K'ya geçiş böyle bizim son kullanıcı olarak beklediğimiz kadar hızlı gitmiyor. Ama şey açısından bakarsan içerik üreten adam için evet artık kameralar geldi. Yani profesyonel seviyede kameralar var. Sony F55 ile F5 ile FS700 var. Harici kayıtçıyla şu anda kaydedebiliyorsun. Canon tarafında var C500. 30 bin doların varsa gidip alabilirsin kamerayı. Harici kayıt cihazıyla kaydedebilirsin. Tüketici nezdinde GH4. Yine Canon tarafında 1DC gibi kameralar var. Yine pahalı olsa da 12-13 bin dolar civarında olsa da. Dediğim gibi ama bunlar Murat içerik üreten, belgesel yapan, film yapan, sinema filmi çeken. Yani sen diyorsun ki 4K yani 4K yayınlamasan bile Full HD'yi bile çeksen, hatta HD bir yayın yazsan bununla çektiğin görüntünün daha iyi olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle tabii ki. Yani şöyle hatta öyle bir noktaya geldik ki mesela 720p seçenekleri vardı artık o gitti. Artık şey Değil yok. 1080p seçeneği var. 4K seçeneği var. 4K'da çektiğin görüntüyü sen 1080p'de oynatsan bile çok daha kaliteli bir görüntü elde ediyorsun. Yani 4K çektim diye bunu illaki 4K monitörde ya da televizyon oynatmak zorunda değilsin. 1080p'ye de koyduğunda da çok keskin, gayet temiz görüntüler elde ediyorsun. Biz o zaman şey yapalım. Bununla bir teknoseyir falan çekelim bölümünü. Şimdi öyle bir şey yapacağız. Şimdi önümüzdeki haftalarda hani onun tam zamanını vermeyelim. GH4 ile bir 4K teknoseyir bölümü yapacağız. YouTube'a koyarız. 4K desteği var. Hani izleyiciler görür aradaki detay farkını. Tabii internet bağlantısıyla termo konuda hiçbir şey diyemiyoruz. Bir de hani normal yayınımızı da yani biz 720p yapıyoruz ya. Orada bakalım fark ediyor mu? Evet. Onu da göreceğiz. Yani onu da yaparız. Tabii. Aynen öyle. Ya şimdi tabii bunun görüntüleri GH4 incelemesine daha da detaylı bakacağız. Tabii. Bizim gibi stüdyo ortamında çekim yapanlar için hangi kamerayı alırsan al Murat, ışıklandırman iyiyse aldığın sonuçlar Öyle. aşağı yukarı aynı. O genelde dış ortamda farklı kameralarla çalışırken bu kameralar iş görüyor. Doğru. Bu biz Panasonic çıktı terk etti Türkiye'yi demedik mi? Bu nereden geldi? Panasonic Türkiye'yi terk etti. Sadece kurumsal sektörde varlar. İşte Toughbook'larla falan varlar. Evet. Artık Lumix'ler vesaire artık unutalım. Yani resmi olarak Panasonic Türkiye'ye getirmiyor. Erkaylar getirecek GH4'ü. Yani yine bir satış kanalı olacak çünkü talep var aslında ürünlere. Bunu sen kendin Amerika'dan mı aldın? Bunu evet biz kendimiz Amerika'dan satın aldık. 4K içerik üretmek için. Şimdi Sony de geliyor Murat. Sony'lere de bakacağız. Haziran ayında AX100'ler gelecek. A7S'lere bakacağız. Blackmagic'ler gelecek. Onlara bakacağız. Yani 4K'ya bir
detaylı bakış yaparız TeknoSeyir'de içerik olarak da. Bir yandan da işte Mark 3 önümüzde. Ya bir taraftan da hani standart oldu diyelim artık. Yani bu video sektörünün standart kamerası Mark 3. Mark Hani 2'yi de spoiler yapmak için söyleyelim. Bu ikisini karşılaştırdığında yani bunlar aslında birbirine karşılaştırılabilecek rakipler mi? Birisi full frame, birisi Micro Four Thirds. karşılaştırabiliyorsun kesinlikle. Çünkü sonuçta nihayetinde elde ettiğimiz görüntü kalitesine bakıyoruz. Bizim derdimiz çünkü o. Evet. Alan derinliği konusunda evet full frame'in her zaman avantajı olacak düşük ışıkta vesaire. Ama şu elimdeki bak kombinasyon Evet. 12 mm lens var. Çarpanı 2 24 mm. Bunda da 24 mm var. 600 gram daha hafif Ha, sağdaki. şimdi onu soracağım sana. Sen bunu niye aldın ki? Ya biliyorsun havadan videolar çekiyoruz Evet. Murat. Orada kullanmak için aldığımız bir cihaz G4. Mark 3 kullanıyoruz ağırlık olarak. Başka makineler de uçuyoruz. Şimdi GH4 4K olması itibariyle avantajlı. Şöyle bir ipucu verelim. GH4'ten elde edilen görüntü yani 1080p'de de 4K 1080p'de aldığında keskinlik olarak da görüntü kalitesi olarak baktığında GH4 Mark 3'ten daha iyi. Şu anda bizim gördüğümüz ve yurt dışındaki testlere de baktığımızda benzer düşünceler Mark var. 3 hala daha pahalı ama değil mi? Gövde olarak baktığında daha O pahalı. 6D'ye denk. Evet yani tabii şimdi fotoğraf olarak baktığında fotoğraf kalitelerinde Tabii ki. yine Mark 3 öne geçecektir. Ama bu da fotoğraf tarafında da yaban atılacak Yok bir canım. ürün değil. Ha mesela bir şey daha diyelim Murat 4K diyoruz ya bir aldatmacadan bahsedelim. İşte mağazalara gidiyoruz. İşte Samsung, LG, Sony herkes böyle şey koymuş. 4K televizyonlarını koymuş. Sony kendi videolarını oynatıyor ama bak LG ile Samsung'a dikkat ettiğin zaman 4K video çok az. Çok az. Time lapse denen teknikle. Evet evet. Çünkü senin şuna çektiğin görüntü 18 megapiksel. 4K'nın zaten 4 katı. 4 katından fazla. Fotoğrafları çekip fotoğrafları birleştirerek video yapıp oynatıyorlar. Time lapse olarak. İzleyiciler ona dikkat etsinler. O bir hile. Doğru. Çünkü fotoğraflardan time lapse yaptığın zaman videodan daha kaliteli çıkıyor. Doğru. Elde ettiğin Kesinlikle, görüntü. kesinlikle çok fark var. Rica edebiliyorlarsa sanmıyorum oynatabileceklerini ama hani 4K video oynattırmayı denesinler. Ve işte 4K'nın en önemli sorunu o videonun sana hangi formatta ulaştırılacağı. Evet. Yani o bitrate'i sen sıkıştıra sıkıştıra kaybediyorsun çünkü. Evet. Şu an onu hakkıyla verecek bir ortam yok sana. Ya işte minimumu 100 megabit diyelim ona o tarafta. Şimdi Sony'nin çıkarttığı XAVC diye bir standart var. Şimdi o güzel bir format. AVC HD formatı gibi rezil bir yapıda değil. Orada yine düşük bitrate'lerde iyi sonuçlar elde ediyoruz. Lazım. Bilgisayar da oynatabiliyor en azından. Şimdi AX100 geldiğinde onu göreceğiz. Ona bakacağız. Bir yandan bana şey soruluyor işte telefondaki 4K nedir, nasıldır? Yani şimdi şu bahsettiklerimiz bak bir de bu telefonuna Evet. bak. Bu 4K'lar, bunlardaki 4K tamam o çözünürlüğü veriyor ama işte gerçek 4K falan değil. Bunlar Evet. pazarlama hileleri. Evet. Buradaki 4K'nın sana o anlamda bir faydası yok. Ya işte eve 4K televizyon alalım, telefon da 4K. Öyle bir şey yapma yani. Evet. O aynı şey değil. Yani onun eşleştirilmiş hali 4K çeken fotoğraf makinesi ya işte cep telefonu değil. Gündüz eminim Yani fena tabii. değil. Evet gündüz çektiğin zaman ama tabii ki olay şey değil hani gündüz çektiğin 10 saniyelik 5 saniyelik evet onlar da bir noktada bizim için çok önemli. Yani çünkü anılarımızı paylaşıyoruz çekiyoruz. Onları yüksek kalitede izlemek tabii ki müthiş bir şey. Ama nihayetindeki bizim genel aldığımız yayınlara işte belgeseller, filmler, sinemalar onlara bakmamız lazım bizim. Yani buna şu da dahil. Ben internetten de 4K içerik izleyebiliyor hale geliyorum şu anda. YouTube'un sunduğu imkanlarla. Vimeo halen sunmuyor. YouTube bana 4K içerik sunuyor. 4K içeriği tabii ki ben en iyi 4K televizyon izleyeceğim. Tabii. Şimdi bak internet olarak da hazır değiliz. Evet. Yani televizyonun var. Diyelim ki şu anda combur combur içerik üretiliyor. Herkes 4K içerik sana gönderiyor. YouTube'da da var. Her girdiğim video 4K. Hadi izle bakalım. İzledin, hadi kota dayandır. Hadi kota yani, hiçbir şey dayanmıyor. Yok. Yani 1 dakikalık videoyu 10 dakikada izleyeceksin. Dolmasını bekleyelim falan filan diye. Dolayısıyla yani aşmamız gereken daha çok sorun var 4K'da. Evet. Televizyonlarımız tamam, kameralar geliyor. Ya ben şundan eminim 2014 sonuna geldiğimizde tekrar oturup konuşalım. Bir sürü 4K kameramız olacak. Hakikaten iyi çeken. Ama bu sefer de konuşacağımız konu ya çektik de internetten izleyemiyoruz. Ne işe yaradı? Upload olacak. edecek. Upload Her edemiyoruz. şeyi sorun. Tabii. Televizyon Bak olarak şöyle bir örnek vereyim Tabii. sana. Blackmagic'le çekilen 1 dakikalık görüntü 6,5 GB. oh, bir de depolama lazım. Evet. Bak 1 dakikalık görüntüden bahsediyorum. Bunda 650 MB GH4'te.
Çektin nereye koyacaksın? Nereye koyacaksın? Bir de bunlar şey değil bak, RAW da değil. Yani Doğru. sıkıştırılmış içerikler bunlar. Bir de RAW çekmeye kalksan hiçbir şekilde uçarın kaçarın yok. Valla 4K işinden televizyoncular değil, şimdi Seagate ve Western Digital böyle Aynen avuçlarını öyle. böyle kaşıyorlar. Çünkü deli gibi depolama alacaksın. Yapacak hiçbir şey yok. Valla işte bunu da işte GH4 ile incelemesi yaptığımızda konuşacağız. Bunlar da değişecek. Onlar da SD değil kartlar. Yetmiyor yani, normal kartın kullanamıyor. Bak ilk defa 64 GB kart kullanıyoruz. Evet. Hızı da normalden daha fazla olan bir hız. Kaydedemiyorsun. Yani Full HD'de 200 megabit'te de kaydedemiyorsun görüntüyü. Onlara da bakarız. Yani nasıl kayıt çözümleri var. Evet. Daha konuşuruz. Televizyon tarafında bence acele etmeye gerek yok. Hani bak, bir senede bir nesil değişti. Evet. Bir kere daha değişecek. Yeniden 4K konuşacağımız zaman artık içerik var dediğimizde bunlar da gitmiş olacak. Evet. Sakin olmakta var. LCD'si olan, böyle bir televizyonu olan bence otursun kullansın Full HD'sini. Evet evet. Yani şöyle, şu kullanıcılara bir şey diyemiyoruz. Ya benim param var, sana ne, ben o en ayrı iyisini konu. alacağım. Tamam sen Biz ondan al. bahsetmiyoruz Evet. tabii. Ama hani aldığı üründen maksimum verim almak isteyen birisi varsa şu anda 4K televizyon en iyi verim alamıyor. Çünkü ben şu anda da 4K'ya 6.000 lira vermem televizyon için. Daha ucuz. O seneye 2500 o. Kesin yani. Evet. Böyle gidiyor. Bak 4K'nın şeyini tartışırız. Yani televizyon tarafını değil de bilgisayar başında üretim, Tabii o tasarım ayrı. tarafındaki Ayrı. onu tartışırız. O çok verimli. O ayrı Orada bir şey. çünkü 4K derken içerikten bahsetmiyoruz. Oradaki çalışma alanından bahsediyoruz Evet, o aslında. ayrı bir şey. Evet, 4K'ya böyle bir giriş yaptık. Spoilerımızı da verdik. Bunlarla işlerimiz var. GH4'ün incelemesi çıkacak. Detaylıca bakacağız. Talepler geldi. Onların hepsini değerlendireceğiz. Evet, hazır bunu da izlemişken ne istediklerini de söylesinler. Ona göre bir şeyler de eklemeye çalışırız. Tabii tabii, aynen öyle. Peki o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.